bakım maliyetleri profesyonel çiftliklerde 47-53 TL günlük mesela hayvan başı, Evet. inek başı oluyor. Tabii biz en sonu hesapladığımız günde bunun kızı ilkinde şu an 42 litre süt veriyor. Maşallah, düve yani o. Daha Düve. ilk 42 litre. Evet. Almanya'dan gelenler herhalde şu iki tanesi Almanya. Evet. Çünkü Deutschland yazıyor DE şeklinde. Avusturya'dan gelenler de AT yazıyor şurada gördüğümüz gibi. Daha çok hangisinden memnun kaldınız abi? Yani 1030 litreden 1155 litrelere biz bunu çıktık. 125 litre süt Evet. farkı olmuş. Tamam. Evet. Yani 125 litre günlük sadece oluyor. Bunu Evet. biz 30'a çarptığımız zaman aşağı yukarı aylık 9.000 lira benim cebime bir para girmiş oluyor. Bu ilave yemi kullandığım. 9.000 TL. O 1300. Manav Yem'den merhabalar. Bugün Trakya Kırklareli Pınarhisar'da Savaşlar Tarım sahibi Ömer Savaş Bey'e konuk olduk. Ömer Savaş Bey, babası Memiş Savaş Bey ile beraber yıllardan beri yem bayiliği, gübre bayiliği, kömür bayiliği ve benzeri birçok alanda faaliyet gösteriyorlar. İsterseniz Ömer Bey ile hem tanışalım hem de hangi branşlarda faaliyet gösteriyorlar olayı kendisinden dinleyelim. Evet Ömer Bey, bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Merhaba. Merhabalar, sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ömer Savaş. Yani esas mesleğimiz çiftçilik. Tarımla uğraşıyoruz. Balyacılık yapıyoruz. Biçer dövercilik yapıyoruz. 2010 yılından beri de yem bayiliği yapıyoruz. Evet abi. Tabii bu arada aşağı yukarı Furkan Bey'le 2 yıldır görüşüyoruz da çalışmak nasip olmadı. Bundan 3 ay önce herhalde Şubat 15 gibi falan Furkan Bey'in ısrarlarıyla bir denemeyle başladık. Ondan sonra çok memnun kaldık. Baktık kendi çiftliğimiz var. Dışarıda müşterilerden tepkiler güzel geldi. Yavaş yavaş devam ediyoruz o günden bugüne kadar. Evet abi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. 3 aydan beri Evet. size düzenli olarak yem göndermeye başladık. Sizin de yakın bir çevreniz vardı bu Evet. konuda. Arkadaşlara tedarikçi olduk. Onlardan da aynı memnuniyeti aldığımız için şu an devam ediyoruz. Gerçekten güzel bir yem. Yani şimdi insanlar denemeden fark edemezler. Evet. İlla ki denemeleri lazım. Ön yargıları yıkmaları lazım. Biz de çok hassas. Mesela hayvancılık konusunda tamam belki çok potansiyelli, kapasiteli bir şey hayvan çiftliğimiz yok ama kendimizce her şeyi deniyoruz. Evet. Memnunuz. Doğrudur. Ömer Bey, şimdi abi sizin çiftliğinizde de bir 60 tane anaçınız var. Evet. Orada bir deneme yapmıştır. Ömer Bey, şimdi isterseniz çiftliğe geçelim. Hep beraber çiftlikte diğer görüntüleri sizlerle paylaşalım. Ömer abimizle beraber şu anda düve ve danaların olduğu bölüme geldik. Evet Ömer abi. Bunlar am düvelerimiz. İşte Tamam. vakti saati geldi mi anne adaylarımız olacaklar. Evet. Genelde kaç aylık boğaya çekiyorsunuz abi? 14 aylık falan var herhalde. Gene 400 kiloya yaklaştırıyorsunuz herhalde canlı Yok, ağırlık. 400 kiloya geçer. Mesela şu canlı ağırlıkta 400 kilonun üstündedir mesela. Simental olarak Ama günü gelmediği için henüz bekliyoruz. bekliyoruz. Daha bir ay sonra çekilecekler işte birkaç tane Evet. var işlerinde. Beslenirken burada şu anda arpa hasılı mı bu? Buğday mı Bu abi? buğday asılı. Buğday asılı kuru otu. Evet, kuru otu. Artı ne yem veriyoruz abi bu hayvanlara? Konsantre yem veriyor muyuz? Veriyoruz. Ne veriyoruz mesela? Ne veriyoruz? Düve yemi veriyoruz. Tamam. Yanında az da oranda olsa elimizde çiftçiliğimizden dolayı arpa kırığı var. Arpa kırığı var. Arpa kırığı veriyoruz. Tamam. Bir 3 kilo slash veriyoruz. Evet. İşte yonca arttı. Şimdi yeni yeşil çıktığından dolayı günde 1-2 postada yani asıl olarak genç hayvanlara Kaba yem olarak veriyoruz. vermiş oluyoruz. Gayet iyi abi. Kondisyonlar falan gerçekten güzel duruyor şu an için. Evet. Tamam abi. Şu yan taraftakiler erkek galiba. Erkek. Perde betonun arka tarafındakiler. Oraya geçebiliriz. Arkada da yatanlar var. Var orada 3-4 tane hayvan. Bunlara abi sonuna kadar bakıyor musunuz? Kasaplık olarak. Kesime kadar bakıyoruz. Zaten 13-14 ayında yani kargaz 330 ile 350 arası, 360 kilo arası geliyorlar. Evet. Yani simenteller meraklandık, Holstein aldık. Bunlar kendimizde doğan Holstein buzağlar. Hep sizin yavrularınız. Evet. Tamam abi. Ama
Holstein olarak bakmayacağız yani. Öyle mi? Simental'e mi dönmeyi planlıyorsunuz? Evet. Oradaki avantaj, dezavantaj ne abi? Size Simental, Holstein arasındaki farklı neye göre belirledik? Nasıl bir tercih? Şimdi bizim gibi çok profesyonel olmayan çiftlikler Holstein tedavi masraflarının altından kalkamazlar. Simental hayvanlar daha dayanıklı, Evet. hastalığa daha dayanıklı. Yani besicilikte daha çok kilo alıyor. Yavruları daha iyi et tutuyor. Evet, bizim baktığımız simental anneler Tarex'ten aldık. Evet. 2016 yılında aldık. 4 yıl önce. 4 yıl önce bir 40 tane hayvan aldık. Tamam. İçlerinden birkaç tane kuruya alacağımız yani sütünü erken kısanlar vardı. Tamam. Onlardan dolayı onları kurban bayramlarında işte yavaş yavaş değerlendirerek eksilttik. Şu an elimizde Alman ve birkaç tane daha Avusturya olarak aldık ama yani süt ortalamamız bugün 25 litre aşağı yukarı. Evet. Yani Bu inekbaşı simentale göre çok memnunuz. çok memnunsunuz. Sütün yağ oranları mesela nedir abi? Kuru madde, protein o açıdan. En son yağ oranı 4.2 falan geliyordu. Evet. Proteini de 3.4-3.6 falan geliyor. Çok güzel abi. tamamen. Kime veriyorsunuz abi sütü? Burada Özdeniz peynirciler Özdeniz veriyoruz. peynirciler Evet. veriyorsunuz. Tabii sütü ayrı olarak tankta biriktirdiğiniz için, kendi sütünüz olduğu için soğuk süt biraz daha piyasaya göre farklıdır herhalde. Evet. Artı simental olduğu için Evet. yağ oranları Kuru maddeden yüksek dolayı, olduğu yağdan için dolayı biraz güzel. daha farklı satıyorsunuz. O da Aynen. belki simentalin kuru madde ihtiyacı Holstein'e göre fazla. Yani bir 3 kilo 4 kilo günlük bazda masrafı yüksek ama size Yok, süt olarak biz mesela samancılık yaptığımızda bir sürü profesyonel çiftliğe girip çıkıyoruz. evet. Allah kısmet ederse önümüzdeki yıllarda zaten biz de büyümek istiyoruz. Yani 2016 yılından beri en kötü yıllarda denedik biz onu. Evet. Hayvana verirsen hı. hayvan seni bakıyor. Evet. Mutlaka. Kesinlikle yani bakım maliyetleri profesyonel çiftliklerde 47-53 TL günlük mesela hayvan başı, Evet. inek başı oluyor. Tabii biz en sonu hesapladığımız günde bakım maliyetimiz 42 TL'ye falan geliyordu herhalde. Bu son güncel rakamlar mı? Son güncel rakamlar. son bir ay içerisinde. Samanın 1 lira olduğu tarih. Piyasa fiyatlarına göre yani Evet, kendi ürünleriniz olsa dahi siz onu... 1800 lira olduğu dahillerde. Evet. Yani işte samanım benimdir, arpam benimdir, hayvan yesin kâr değil. Evet, yani her mutlaka. inek başı yaptığımız elektrik parası, işçi parasına Dahil. Evet. 42 lira şeklinde 42 günlük veya hayvan başı. 43'tür 25 lira değişebilir. süt alıyoruz diyelim ki. Evet. Biz bunu 2,5 liradan düz hesap çarpsak Evet. takriben ne kadar 62.500, 62,5 TL Yani bize bir günlük getirisi oluyor. hayvan başı 20 TL falan Falan bir para getirisi kalmış oluyor. Tabi burada düvelere bakıyorsak ya da işte danalara bakıyorsak anneler sonuçta bunlara da baktığı için o Ya şimdi marj biraz düşüyor. imkan meselesi bunlara. Nasıl diyelim? Kısır hayvan bakmak aslında sütçü sütçülüğünü yapacak, kısır kısırcılığını yapacak. Yani Evet. öteki türlü çıkan süt 40 tane sağıyorsak, 100 tane kısır bakıyorsak Bir şey kalmaz. yetiştiremez. Zaten Tabii para kalmaz diye alırız ama tabii o çiftçi de o mezbahaya gittiği zaman, kargas kilolarını aldığı zaman demez yani ben sütle baktım, süt parasıyla bunu Evet. baktım. Onların muhasebeleri apayrı. Ayrı abi, dediğiniz Biz gibi. kendimiz imkanımız vardı. Elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Evet. Yani besi, düve, sağmal aslında üçü ayrı branşlar Evet, ama eli evet. imkanı var. Eren de hem danasını hem düvesini Evet. bakabilir. Kumbara gibi aslında ve kendi yavrunu kendi elinde yetiştirmek aslında bir avantaj da sağlıyor. Çünkü hikaye kısmını biliyoruz, geçmişini biliyoruz. Düvenin hangisinin anne olabileceğini, hastalıklarını falan bildiğimiz için karar Aynen. vermek biraz daha kolay oluyor ama zahmetli bir iş tabii. 24 ay boyunca beklemek istiyor açıkçası. Ya onları da mesela genç düvelerimiz var. Onların doğurduğunu görmek bize daha çok zevk veriyor. Mutlaka, Yani evet. şimdi dışarıdan bilmediğim bir hayvanı almak, bilmediğim bir annenin buzağısını almak. Biz buraya 60 tane hayvan aldık. Evet. Hepsi bunların yurt dışından geldi. 44 tane hayvan bıraktık işlerinden. Evet. Simental olarak. Mesela Avusturya'dan var. Romanya'dan Montbéliard var. İşte Almanya'dan evet simentallerimiz var. Ama en memnun kaldığımız Alman olan
Simenteller. Alman Sütçü simental. olarak Hem evet. sütçü özelliği var. Kombine var. Ete de çok güzel yatkın. Evet. Aralarında çok fark var. Doğru. Gerçekten gözle görünecek. Yani biz bu hayvancılığa başlarken aşağı yukarı Çek veya Slovakya malları, Romanya mallarıyla 3.000 lira falan vardı. Tabii Allah razı olsun veterinerlerimiz yani biraz bize orada ön ayak olup eğer ucuz diye gidip de o ırkları almış olsaydık çok süt şeyine bakardık yani. Doğrudur. Yani bu kadar başarılı bir süt üretiminiz olmazdı. Olmazdı. Irk olarak haklısınız. Gerçekten olmazdı. Bir de isterseniz şeye geçelim abi. İneklere geçelim. Sağmalı ineklerin olduğu yere geçelim. Evet abi şu anda sağmalı ineklerin olduğu yere geldik. Burada da hayvanları şu an yem karma dağıtılmış yerken görüyoruz. Evet. Bir kısmı Avusturya'dan geldi, bir kısmı Almanya'dan Evet. geldi. Almanya'dan gelenler herhalde şu iki tanesi Almanya. Evet. Çünkü Deutschland yazıyor DE şeklinde. Avusturya'dan gelenler de AT yazıyor şurada gördüğümüz gibi. Daha çok hangisinden memnun kaldınız abi? Süt olsun, et olsun, göl tutma, artık Ya bu metabolik biraz hastalıklara dayanıklı. ırkla, genetikle alakası da yani Almanlar süte daha çok hassasiyet vermiş herhalde. Evet. Veya bizim şansımıza mı denk geldi bilmiyoruz ama biz aldığımız mesela hayvanları Tarakis'in de bunun öncül olabilir. Avusturya olanları Tarakis'ten almadık biz. Ama Tarakis pedigirlerini daha iyi incelediğinden dolayı tahminim. Yani biz Tarakis'ten aldıklarımızdan daha memnunuz. Anladım. Tarex olanlar abi, Avusturya olanlar mı Deutschland? Deutschland olan, Alman. Alman olanlar Tarex'ten Evet. alınmış oldu. Evet. Mesela bu bir Alman. Evet. Bunun memeleri falan gayet Evet. iyi mesela. Oynan 42 litre şu an sütü var. Bu. Evet. 42 litre süt ortalaması var maşallah çok güzel. Kaçıncı buzağısını yaptı abi? Bu 4. buzağısını yaptı. 2016 model herhalde. Evet. 2016 model. Onun kızı var. Tamam. Everest bir boğa kullanıyoruz. Özel bir boğa kendimiz o zaman almıştık. Everest Simmental Simmental doğumu. boğası. Tamam. Bunun kızı ilkinde şu an 42 litre süt veriyor. Maşallah düve yani o. Daha Düve. ilk 42 litre. Evet. İşte bazı arkadaşlara söylüyoruz inanmıyorlar da. Ne güzel. Ne güzel abi. Sahanın ünitesi burada. Şurası Buyursun yukarısı. gelsin. Evet. Tamam mı? Tamam orayı da çekeriz birazdan. Şükrü 76'yı getirsene buraya. 19.76'yı. Yani Hı hı. spermaya verilen, kaliteli spermaya verilen para her çiftliğin geleceğini Kesinlikle abi. Peki abi o spermanın size maliyeti sıradan bir spermaya göre ne kadar fark var? Yani biri kaç para, biri kaç para size maliyeti? valla çok da bir fark yok. Yani aslında da tabii evet. Gelsin bakalım kızı. Şunu bir aradan çıkar. Şu, Evet o gelen kızı. şu. Bu anne, sağdaki anne, Evet. soldaki kızı şeklinde. Soldaki kızı düve olarak Burada doğdu. burada doğdu. İlk Evet. laktasyona Bizim başladı. ikinci buzağımız. Tamam. Bu annenin ikinci buzağısı. Üçüncü buzağı var hatta şeyde, Evet. padoklarda. Hı hı. İlk laktasyona başladık. Evet. Çok şükür. Yani diğer Everest kızlarımız da var mesela. Evet. En kötüsü 30 litrelerde falan Maşallah. şu an seyrediyor. İlk Çok güzel. buzağısında, ilk laktasyonda. Doğrudur. Bu Everest'in size maliyeti ne oldu abi Sumitomo payet olarak? Vallahi çok da bir para değil. 150 TL falan TL falan. veteriner hekim masrafıyla falan geliyor. Beraber dahil. Evet. Tabii siz toplu aldınız, bağlantı yaptınız. Evet. Yani Doğru. onun da farkı olabilir ama tavsiye edeceğim bir tohumdur. Gerçekten. Çok güzel. Simental ırkına denenecek Yani bir tohumdur. kaliteli bir tohum sizi sadece Uçurur. 50-100 lira üzer ama daha sonra Abi üzmez. Üzmez yani abi. ilk etapta bir 100 liranın Yani, hesabını belki yapıyoruz ama daha o sonra biraz bize şeye kalır, köylü tarzına kalır. Zaten yani bizim mesela köydeki çiftçilerimizin en büyük hataları bunlardan kaynaklı bence. evet. Şimdi biz de gidip geliyoruz yani bazı yem veriyoruz. Yemi anlatana kadar Evet. göbeğimiz çatlıyor. Adam diyor illa kaç para? Haklısınız. Abi her paraya yem var. Aynen öyle. Ama ben bu inekten 42 litre alıyorum dediğim zaman bana değebilir her şey yani düşünebilir abi. Ben Doğru. kendim biliyorum yeterli. Evet. Şu an annesi de aynı sütü veriyor, kızı da aynı sütü veriyor. Denemesi bedava. Aynen iyi öyle. yem, iyi Peki kaba abi, yem. şu anda biz Ekol 21 süt yemi veriyoruz bu Evet. hayvanlara. Yonca veriyoruz. Mısır sılaşı veriyoruz. Buğday asılı kuru otu görüyorum ben. Evet. Bir miktar saman veriyoruz. Çok az bir miktarda. Ya Ee, yarım kilo falan 1 kilo gelmiyordur salam. 700 gram falan Doğrudur. saman geliyor.
Peki abi, burada mesela daha önce kullandığınız bir yeme göre bizim Ekol 21 yeminde ne farklılık gördünüz? Yani iki yemi mukayese edecek olursak şu an ne fark oluşturmuş oldu? Bu en son 3 ay önce bir deneme yapmıştınız. Daha burada sonrasında- evet, şu an burada 46 tane sağmal var. Evet. Bugünkü sütümüz 1155 litre. 1155. Evet. Böldüğümüz zaman 25 kiloya tekabül ediyor. Biz tabii bunu denerken mesela bu kadar fark bir 5 TL fabrikadan pahalı aldık diğer yemlere göre. Çuval başı 5 lira pahalı evet. oldu. Evet. Doğru. 13 ton süt yemi kullanıyoruz biz burada. Aylık 13 Aylık ton. 260 liradan 5 liradan yaptığın zaman 1300 lira geliyor. Doğru. 1030 litre sütümüz vardı. Yani 1030 litreden 1155 litrelere biz bunu çıktık. 125 litre süt Evet. farkı olmuş. Tamam. Evet. Yani 125 litre günlük sadece oluyor. Bunu Evet. biz 30 ile çarptığımız zaman aşağı yukarı aylık 9.000 lira benim cebime bir para girmiş oluyor. Bu ilave yemi kullandığım 9.000 TL. O 1300 TL'yi düştükten sonra mı 9.000 lira? Yok. Düştüğümüz zaman 7700, 7600, 7000. 7000 olsun ya. Yani çok para bu. Biz Haklısın. bunları tırnaklarımızla edindik. Bravo abi. Yani babadan Ve kalmadı hani bize. bunlar. 7000 TL'yi de net kazanç olarak biz bugün dediğiniz gibi 260 çuvala böldüğümüz zaman Evet. yaklaşık bize getirisi 45 lira falan oluyor çuval başı. Yani 100 lira olsa bu yem 55 lira. Ya şimdi öyle de yani insanları inandırana kadar. Yani zamanla Trakya'da bu yoktu. Ben de inanmıyordum. Evet. İlk yeme başlayacağım zaman bir sürü dedikodu, bir sürü spekülasyon, oydu buydu. İnsanın kulağına geliyor. Ama mesela ben burada aylık bir 70-80 ton herhalde bir parça yem satıyor diyelim. O 70-80 ton yem sattığım hiçbir müşterimden bana mesela demediler. Gerçekten güzel yenmiş dediler. Doğrudur abi. Şu 2 ay içerisinde oldu bu olaylarda. 3 ay, 3 ay içerisinde. zarfında 3 ay oldu. zarfında. Yani biz memnunuz. Evet. İnşallah böyle devam eder. İnşallah. Biz de İnşallah. sürdürülebilir kalite şeklinde abi ısrarcıyız. Belki Evet. zor günlerden geçiyoruz. Burada bazı ham maddelerimiz yurt dışından geliyor. Limanlarda bazı ham maddelerin tedarik konusunda gecikmeler olabiliyor. Bazı ülkeler sınır kapılarını kapattı ama biz gerekirse Adana'dan, Mersin'den ham maddeyi getiriyoruz. İskenderun limanından ürün tedarik ediyoruz. Yine istikrarlı bir şekilde bu yemi size ulaştırmaya çalışıyoruz abi. Neden? Evet. Sonuçta burada bir emek var. Arka tarafta bir arkadaşımız çalışıyor. İçeride bir abimiz çalışıyor. Diğer tarafta bir ablamız çalışıyor. Buradaki emeklerin zayi olmaması için biz de üstümüze düşeni fazlasıyla yapmamız gerekiyor. Mükellefiz de buna. Bu şekilde bir Evet. inşallah başarılı bir bayilik süreci de geçireceğiz abi. İşletme içerisindeki İnşallah. verimlilik Ya açısından şimdi da. belki insanların aklına farklı bir şey gelebilir. Ama ben parayı çok severim. Evet. Yani doğruyu da severim. Emin olun denemesini tavsiye ederim. Doğrudur abi. Yani deneyen zaten vazgeçemez. Eyvallah. Yani benim 10 yıllık bir yem bayiliği işim var. 4 yıllık bir hayvan sektöründeyim. Daha önce besi danası bakıyordum. Evet. Ama Yani içeriği zengin olan bir yemin karşılığını bizatihi Evet. en büyük laboratuvar olan ineklerde biz görmüş olduk. Bunu da Ömer Bey hem bizim bayimiz olarak gördü, hem üretici olarak gördü, Evet, hem de evet. göstermiş oldu. 15-20 tane üretimimizde. Çok teşekkür ediyoruz Ömer abi bizleri ağırladığınız için. ne demek? Çok Ne sağ demek olun. Furkan Bey. Ömer Savaş Bey ile beraber işletmesini gezmiş olduk. Sizleri bu hayvan işletmesinde danaları, düveleri göstermiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Ömer Bey'den hem kuru kaba yemler konusunda hem de damızlık, bilmiyorum, buzağı satıyor musunuz abi? Buzağı satmıyoruz. Şu an henüz Yok. büyüme safhasında ama kuru kaba yemler noktasında destek alabilirsiniz. Fiyat olarak ve tedarik noktasında bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.